Arkadaşlar selamlar. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günden yeni bir haftaya başladık. Haftalık açılışlarımızı aldık. Peki piyasalarda neler oluyor? Gelin isterseniz şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda iki tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Piyasaların ilk gününde açılışlarımızı aldık arkadaşlar. Dolar rekorlarla başladı. Dirençler zaten kırılmıştı. Hedefine doğru gidiyor. Peki geri çekilme olacak mı konuşacağız. Altın ve gümüş tarafında dibi test ettik mi? Yarın iki tane çok önemli açıklama var. Gerçekten piyasaları derinden etkileyecek açıklamalar arkadaşlar. Gelecek, daha doğrusu açıklamalar gelecek. Yarın o yüzden çok kritik. Yarına dikkat diyoruz. Kimlerin konuşması var? Saat 8'de Türkiye saatiyle saat 8'de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Bakın çok önemli. Avrupa'da enflasyon nasıl gidiyor vesaire, bununla ilgili çok önemli açıklamalar gelecek. Avrupa'daki faiz oranlarından bahsedilecek. Çok çok önemli. Bir saat sonra ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması gelecek. Bakın iki tane önemli isim, dünyanın kaderini değiştirebilecek açıklamalar bile gelebilir. O yüzden yarın çok çok önemli olacak. Şimdi 9.30'da ise bir yarım saat sonra ise FOMC üyelerinin konuşması var. Hatırlarsanız 15-16 Nisan civarlarında yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ve Fed Başkanı Powell'ın aynı saatte konuşmaları vardı. Ve piyasalarda inanılmaz dönüşleri almıştık. Mesela kripto paralarda 45 bin dolarda satışlar yemesine neden olan açıklamalar o zaman gelmişti. Ons altında, gümüşte satışlar yine açıklamalarla beraber gelmişti. Bu bize şunu gösteriyor. Bakın iki tane önemli isim, iki tane açıklama gelecek. Yine piyasaları derinden etkileyebilecek açıklamaların gelmesi muhtemel. Piyasalar bayağı bir düzeltmeye girdi. Gelebilecek açıklamalarla beraber birazcık daha düzeltme ortamı, birazcık daha piyasaların toparladığı bir ortam görebiliriz. Şimdi tabii ki Powell'dan gelecek açıklamalar ABD'nin özellikle enflasyonuna dikkat çekecektir. Biliyorsunuz ki ABD tarafında Mart ayında %8,5 olarak açıklanan enflasyon Nisan ayında %8,3 geldi. En azından bir rekor yok. Burada olumlu açıklamalar gelebilir. Gelecek dönemlere dair. Nedir bu açıklamalar? Şunlar söylenebilir. Bakın şu an işte enflasyon dizginlendi. Enflasyon birazcık daha kontrolümüz altına alındı gibi açıklamalar gelirse piyasalar tabii ki rahatlama yoluna girecektir arkadaşlar. Tabii ki hani Fed Başkanı Powell önümüzdeki dönemlerde faiz artırmayacağız gibisine açıklamalar gelmez. Artıracaklar, o belli. Ama enflasyonun dizginlendiğine dair, en azından birazcık daha artışının yavaşladığına dair açıklamalar gelirse piyasalar adına olumlu olacaktır. Piyasalarda toparlanma başlayabilir. Buna dikkat diyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar haberlerde biliyorsunuz ki Luna battı, 0 dolarlara kadar indi. İlk 20'de olan bir coin'in bu kadar sıfırlanması tabii kripto para piyasasında tedirginliğe yol açtı. Ekstra satışlar geldi. Bu arada Luna Vakfı'ndan açıklamalar geldi. İşte Luna'nın düşüşünü engellemek için 30 bin dolar altında, biliyorsunuz ki ellerinde 80 bin tane Bitcoin vardı. Sadece şu an 300 tane Bitcoin kalmış. Yani 79.700 tanesini satmışlar arkadaşlar. Bu olumlu. Niye olumlu? Çünkü bu vakfın elinde bu kadar çok Bitcoin olması piyasayı tedirgin ediyordu. Ne zaman satış yapacaklar, ne zaman satış yapılacak gibi. Halbuki ellerindeki tüm Bitcoin'i zaten satmışlar. Ben bunu olumlu olarak yorumluyorum. En azından ellerindeki o Bitcoin azalmış durumda. Evet, zaten Luna battı arkadaşlar. Yani Luna'nın tekrar düzelmesini beklemek çok saçma olur. O battı zaten ama ellerindeki en azından Bitcoin'ler vesaire azaldığı için piyasa adına ben olumlu diye düşünüyorum. Evet, dolar TL haftanın ilk işlem günü arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz 15.48'lerden kapatan bir dolar vardı ve bu hafta haftanın ilk işlem gününde 15.66 15.67'leri test etti. Şöyle tekrar bakmak istiyorum, yanlış olmasın. 15.66, neredeyse 16-17 kuruşluk bir yükseliş yaşadık daha ilk günden.
Bu ne anlama geliyor? Ben size dolarda bol bol şunları aktardım. Özellikle bundan 2 hafta önce bakın Fed toplantısı olduğu gün fake bir satış yemişti. Bakın bu satış geçici. Dolar maalesef artık son geri çekilmesini yaşıyor. Özellikle dolar borcu olanlar için vesaire son tren kalkıyor diye belirttik ve verdiğimiz dirençler tek tek kırıldı. Gün gün değerlendirdik. Hedefler gelmeye devam ediyor. Şimdi ben size şunları söyleyeyim. Hani günlükte 15.75'lerden bir direnç hattı geçmekte. Muhtemelen bu direnç hattı test edilecektir. Hani bu dirençte takılır mı? Takılması için şöyle bir durum lazım. Tabii buradaki yerli yatırımcının vesaire ne kadar bir satışı olacak. Çünkü bir direnç hattına geliyor. Özellikle yabancılarda e, TL shortlayanlar post kapatır mı vesaire. Bunlar çok önemli olacak. Ama bu direnç hattının çok fazla bir önemi olduğu düşüncesinde değilim ben. İlk etapta geçilmeyebilir ama maalesef daha sonra satış gelse bile toparlayıp tekrardan bu direnci kırıp haftalıklardaki 16.40-16.50 aralığına gideceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası hani mesela burada bir direnç kurabilir, burada bir hat kurabilir. Ama geçen hafta açıklanan rezervleri biliyorsunuz. 17 milyar net rezervler 15 milyar dolara düşmüş durumda. Muhtemelen buradaki çıkışı yavaşlatmak için satışlar yapıldığı düşüncesindeyim ben. O yüzden Merkez Bankası buralarda çok fazla müdahale edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bu direnç çok da kuvvetli bir direnç değil. Ve maalesef 15.75'ler hani bir geri çekilme olsa bile bu dirençler daha sonra geçilip haftalıklarda 16.40'da 16.50 aralığına gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi 15.75'lere yaklaştı diyelim. Buradan işte bir darbe yedi veya da işte bu dirence çarptı geçemedi. Nereye kadar bir geri çekilme olabilir? 15.58 15.60 hattına doğru ama maalesef tekrardan güç toparlayıp 15.75'i kırmak için yoluna devam edecek. İlla ki 15.75'te takılacak diye bir kaide yok. Mesela yarın Fed Başkanı Powell'la Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Buralarda bir gevşeme olabilir veya da direnci direkt kırabilir. Ben size şunu söyleyebilirim. Hani benim beklentim bu direnci direkt geçmese bile bir 10-15 kuruşluk satış yese bile piyasa konsolide olduktan sonra önümüzdeki günlerde bu direncin kırılıp 16.47'lere kadar çıkışların ben devam etmesini bekliyorum. Direkt 16.47 değil 16.40 ile 16.50 aralığına doğru yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Toparlayacak olursak dolarda çok fazla bir geri çekilme beklentim maalesef yok. Yani 16.40-16.50 aralığında bir kuvvetli bir direnç var. Belki oralardan bir düzeltme hareketini konuşabiliriz. Ama maalesef 15.75'ler çok da kuvvetli bir direnç değil arkadaşlar. Günlükte baktığımızda göstergeler pozitif seyretmeye devam ediyor. MACD tarafı al sinyalini devam ettiriyor. RSI tarafı 70 üzerindeki dalgalanması devam ediyor. 90'lara yaklaştı. 90 üzeri hareketlerde 15.75 kırılır. Hızlı bir şekilde 16.40'lara doğru çıkış hareketi devam eder. Dolarda benim beklentim bu durum. Maalesef geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Yükseliş hareketlerinin devamını bekliyoruz arkadaşlar. 15.75 dediğim gibi ara direnç olarak görebilirsiniz. Buradan gelebilecek 10-15 kuruşluk satışlar doların yükselişini çok da fazla etkilemeyecektir. Şimdi dolar demişken dolar endeksine bakalım bir de. 104 üzerine atmıştık. Şu an ise 104.50'lere yakın bir seviyede. 104'ü destek yapması durumunda ki yapacak gibi duruyor. 108'lere doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Şöyle de bir durum olabilir. Yarın işte Powell birazcık daha piyasaları bir rahatlatan açıklama yaparsa özellikle faiz konusunda birazcık daha böyle esnek davranırsa enflasyon birazcık daha dizginlendiğini, Amerika'nın kontrol altına aldığını gibi ifadeler kullanırsa buradaki belki çıkış fake bir yükseliş olabilir. Boğaları piyasaya çekmek için tekrardan aşağı doğru bir salınma görebiliriz ama 104'ün altına bir hareket görmemiz lazım bunun için. Bu senaryoda masada dursun. Hani çok kuvvetli bir senaryo değil ama masada dursun. 104 çok önemli olacağız. Yani 3-4 gün daha bunun üzerinde kapanış yapıyorsak maalesef hedefimiz 108 olacak. Dolar endeksinin yükselişine maalesef diyorum çünkü içerideki doları yükseltebilecek başka bir sebep özellikle altın gümüşü baskılayan da dolar endeksi. O yüzden maalesef diyorum. Şimdi buradan isterseniz şöyle bir de Euro TL'yi değerlendirelim. Euro'da 16.05 üzerine attık. Artık burası destek. 16.61'e doğru çıkışların devamını bekliyoruz. 15.50'lerde değerlendirdiğimiz Euro TL'de hedeflerinde tek tek geldiğini görebiliyoruz. Şimdi ons altına geçmek istiyorum. Ons altında geçtiğimiz hafta
Şunlardan bahsettik. Yani piyasa inanılmaz satışlar ya. Doların altın ve gümüş üzerindeki baskısını sonuna kadar hissettiğimizden bahsettim. Hani son bir kez şöyle günlüklerde işte 22 Ağustos 2018'den aldığımızda 1175 dolarlardan başlayan ons altındaki yükselen trende dokunup toparlayan bir altın görebiliriz dedik. Bugün itibariyle bu trende dokunuş gerçekleşti. Bundan sonra 1780'lerin ben tarihi bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Ons altında dibi bulduğumuzu düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Bundan sonra yavaş yavaş toparlayıp ons altının ilk etapta 1850'ye doğru önümüzdeki 1-1,5 haftalık süreçte çıkışının ben devam etmesini bekliyorum. Buradan hemen gram altını değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman gramda da 900 civarlarındaki hareketler devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. 900 civarı benim için gram altında alım fırsatıdır. Önümüzdeki dönemlerde bakın 900 civarlarındaki maliyetlenmede çıkışlarda 937, 959, 985 diye çıkışlar bekliyorum. Bu dirençlerde poz azaltımı yapabilirim ama 900 civarı benim için gram altında bir fırsattır. Ben burayı fırsat olarak görüyorum. Şimdi buradan bir de borsayı değerlendirmek istiyorum. Çünkü borsa tarafında da haftayı kritik başladık. Aynı bantlar içerisinde gitgeller devam ediyor. Bakın şuradaki düşen kanal içerisindeki düşüşü devam ediyor. Daha doğrusu kontrollü bir düşüş var. Geçici bir düşüş. En fazla 2300'leri beklerim ben borsada. Her geri çekilme bana göre fırsattır. Hedefim benim borsada 3000'li seviyelerdir arkadaşlar. Bakın ara düzeltme dönemindeyiz. Çok kontrollü bir düşüş var. Piyasada bakın zaten şuralardan geldik. Yani 1850'lerden. Hani bu geri çekilmeler normal, kademeli, böyle kontrollü bir geri çekilme. 3000'lere doğru çıkıştan önceki son düzeltme olarak bakıyorum ben 2300'lerde en fazla buraya kadar düşebileceğini düşünüyorum. Bundan sonra toparlayıp tekrardan çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar platin, paladyum gibi ürünler soruluyor. Şimdi ons altında kesin bir dönüş aldığımızda bu ürünleri de değerlendireceğiz. Hani ons altındaki geri dönüşleri almadan hani şu anlık platin, paladyum değerlendirmek birazcık absürt geliyor. Oradaki dönüşleri alalım. Platin, paladyumda değerlendirmelerimiz başlayacak. Buradan hemen gram gümüş TL'yi değerlendirmek istiyorum. Gram gümüş TL geçen hafta onları test etmişti. Buradan tekrardan dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. 11'e doğru çıkışların devamını bekliyoruz. 10 TL'lerde dip buldu. 11, 11.30, 12.30 diye gram gümüş TL'de ben çıkışların devamını bekliyorum. Yani orta ve uzun vade için ben gram gümüş TL'yi beğeniyorum arkadaşlar. Alın, sabırlı olun ve sadece bekleyin. Zamanı geldiğinde bu da sert çıkışlar yapacaktır. Kripto paralar Bitcoin onca olumsuz habere rağmen 30 bin dolar üzerine iğnelemeye devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk 20'de olan bir coin sıfırlandı. Kendi stabil coinleri 1 doların altına indi ve hatta şu anda 10 sentin altında fiyatlıyor. Tabi piyasalarda kargaşa, kaos. Yine aynı coin'e ait vakıfın elinde 80 bin tane Bitcoin vardı. Neredeyse tamamını satmış durumdalar. 30 bin doların altına. Şu an ellerinde 300 tane Bitcoin kalmış. Bunlar aslında baktığımız zaman piyasalarda en kötüsünün geride kaldığını gösteriyor. Tabii tutup da ilk 20'de olan başka bir coin'de batmazsa en azından şimdilik en kötüyü gördüğümüzü düşünüyorum ben. Bu batan coin sahipleri de ellerindeki işte o 80 bin tane Bitcoin'de neredeyse tamamını ellerinden çıkarmışlar. Piyasalara en azından bir tık daha toparlanmanın geleceğini gösteren emareler olarak bakıyorum ben. Şimdi tabii piyasalarda artık yavaş yavaş bir toparlanmanın gelmesi lazım. Uzun zamandır gerçekten ciddi düşüşler sergiliyor kripto para tarafı. Zararda olmayan yoktur. Hani küçük yatırımcının zararda olması çok normal çünkü milyar dolarlık kurum ve kuruluşlar bile zararda arkadaşlar. Yani MicroStrateji, Microsoft, hatta El Salvador ülkesi biliyorsunuz yani binlerce Bitcoin aldılar. Hepsi zarardı. Şu an hepsi maliyet bölgesinin altında fiyatlıyor. Yani şu an kripto para tarafında zararda olmayan yok. Ama artık toparlanmanın ben geleceğini düşünüyorum. Özellikle yarın Powell'ın yapacağı açıklamalar çok çok önemli olacak. Enflasyonla ilgili yumuşak açıklamalar gelirse kripto para tarafında da alımların geleceğini düşünüyorum.
Bir de şöyle bir ihtimal var. Yani işte Powell çıkıp kripto paralar hakkında da konuşursa, özellikle enflasyon ve faizden sonra, bu da çok önemli olacak. Oradan gelecek açıklamalarda Bitcoin üzerinde çok çok önemli olacak. Özellikle işte bu stabil coinlerle ilgili veya da Amerika'da çıkacak regülasyonlarla ilgili açıklamalarda gerçekten etkileyecek piyasaları. Her ne olursa olsun artık bir elle görülür, elle tutulur, gözle görülür bir yükselişin gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Hani benim beklentim de 28.800'ü güzel bir şekilde koruyor. En azından 33.000 ilk etapta, daha sonra da 33.000 geçilirse 36.000'lere doğru bir çıkış hareketi ben beklerim. Ama 28.800 üzerine kaldıkça şöyle 33.000 hareketine ben e, en azından birazcık daha güçlü bir şekilde baktığımı söyleyebilirim. Hani Twitter tarafında da paylaşımlarım oldu. Özellikle Bitcoin'in o sert satış yediği zamanda 26.700'ü görmüştü. 26.865 dolardan alımımı paylaşmıştım. Yani piyasada korku had safhaya ulaştı ve devam ediyor. Birçok kişi nakite döndüm gibi açıklamalar vesaire geliyordu. 26.865'ten Bitcoin aldığımı da Twitter tarafından paylaştım. Yani Twitter takibi de önemli bu yüzden. Buradan izlemeye devam ediyoruz. 28.800 üzerine kaldıkça ilk etapta 33.000 dolara doğru ben çıkış hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Kripto paralar tarafı da bu şekilde son gelişmelere göre değerlendirmeye tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.